Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalı mutfağıma hoş geldiniz. Harika bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimizi hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. 50 gram yumuşak tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 adet tam yumurta. Tüm malzemeyi elimizle homojen olana kadar yoğuralım. 6 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, yoğurduğum hamuru tezgah üzerine alıyorum ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Ortadan ikiye keserek şeritler halinde bezelere keselim. Toplamda 24 eşit bezeye kestim. Bezeleri yuvarlayalım. Tepsiye alalım. Üzerine un serperek en az 1 saat dinlenmesi için kenarda bekletelim. Dinlendirdiğimiz bezeleri nişasta ve un karışımı ile oklava yardımı ile açabildiğimiz incelikte açalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, tüm yufkaları açtım. Kat yufkayı her tarafına gelecek şekilde yağ sürelim. Toplamda 250 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ kullandım. İkinci yufkayı da üzerine alalım. Ve tekrardan yağlayalım. Kenarları keserek kare oluşturalım. Parçaları da orta kısmına alalım. Ceviz serpelim. Ceviz yerine fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. İkinci oklavaya rulo saralım. Oklavadan çıkartalım. Evet, tüm yufkaları aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. İki parmak genişliğinde keselim ve fırın tepsisine alalım. Tepsiye dik olacak şekilde yerleştirelim. Evet, tepsim dolana kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum.
büyük bir tepsiye aldım ve hazırlamaya devam ediyorum. Kalan yağı da üzerine bolca sürelim. Evet, tatlımız fırına girmeye hazır artık. Şerbetimiz için 4 su bardağı toz şekeri bir kaba alarak ölçüyorum. 4,5 su bardağı içme suyunu da tencereye alıyorum. Tatlımızı 170 dereceli alt üst fırının alt rafında üzeri tepsi ile 1 saat pişirmeye bırakıyorum. Dereceyi 10 dakika sonra 165 dereceye düşürüyorum. Sıcak suyun üzerine şekerimi ekliyorum ve eriyene kadar karıştırıyorum. Çeyrek limonun suyunu sıkıyorum. Ve şeker eridi ve kaynamaya başladı. Dakika tutuyorum. 30-35 dakika orta ateşte kıvamlı bir şerbet hazırlıyorum. Saat sonra üzerinden tepsiye alıyorum. Dereceyi 160 dereceye düşürüyorum. Şerbetimin kıvamını kontrol ediyorum. Tam kıvamında. 1 saat 30 dakika sonra tatlımı fırından çıkartıyorum. Kısık ocağın üzerine alıyorum. Sıcak tatlıya sıcak şerbetimi döküyorum. Evet, ocak üzerinde yaklaşık 1-2 dakika bekletelim. Şerbetin yarısını da kenara ayıralım. Evet, şerbetin yarısını ocaktan aldıktan sonra veriyorum ve 1 saat kendi halinde dinlenmeye bırakıyorum. Dinlendirdim tatlıyı Antep fıstığı serperek süsleme yapıyorum. Baklavayı ertesi gün servis yapmanızı tavsiye ederim. Daha çıtır ve daha güzel oluyor. Şerbetini tam çekmiş oluyor. Evet, her bir baklavaya Antep fıstığı serpiyorum bolca. Evet, sizlere şöyle bir tanesini çıkartarak yakından göstermek istiyorum. 1 saat sonraki hali. Evet, ertesi günkü halini göstermek istiyorum bir de. Etin tam şekli kıyır kıyır ağızda dağılıyor. Mutlaka bu tatlımı deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.